Herkese selamlar. Bu videoda Apex Legends sezon 25'e gelen patch notlarını detaylı bir şekilde inceledim. Bu aralar çok fazla tadım tuzum yok, o yüzden videolarda hata yapmış olabilirim. Eğer hatalarımı görürseniz kusura bakmayın. Eğer yanlış bilgi verdiysem de yorumlarda belirtebilirsiniz. İyi seyirler. Yeni sezonda hile karşı sistemlere ciddi yatırımlar yapılıyor. Oyun içi tespit sistemleri geliştirilmiş, otomatik analiz altyapısı güçlendirilmiş ve üçüncü parti çözümlerle birlikte entegre bir yapı kurulmuş. Özellikle teaming'e odaklanılmış. Daha önce de bununla ilgili bir video paylaşmıştım. Nedense Apex Legends teaming'i çok fazla ciddiye almaya başladı. Bu tür davranışların özellikle ranked modunda azaldığını belirtmişler. Ayrıca otomatik cihazlarda oynanan botlara karşı yapılan mücadeleler de yoğunlaştırılmış. Sayıca az olsalar da bu botlar maç kalitesini ciddi bir şekilde etkiliyordu. Şu an itibariyle bu botların görünümü belirgin biçimde azalmış olmalı. İlerleyen dönemlerde daha fazla açık ve bug düzeltmeleri, ayrıca mevcut önleyici önlemlerin de daha da güçlendirilmesi planlanıyor. Ek olarak sezon ortasında getirilen Report Action Feedback sistemi de kalıcı hale geldi. Yani bir oyuncuyu rapor ettiğinizde sistemin bu raporda ne yaptığını size bildirecekler. Oyunda gördüğünüz şüpheli durumları bildirmeye devam etmeniz bu nedenle çok önemli. Seslerde bir güncelleme var. PC oyuncularını kapsayan yeni bir sistem devreye alınmış. Bu sistem maç sırasında sık yaşanan problemlerin, örnek veriyorum ayak seslerine problem olur, silah seslerine problem olur. Bunların otomatik olarak tespit edecekmiş. Ve eğer sistem anormal bir durum algılarsa maç sonrası size detaylı bir ses raporu göndermek için seçenek sunacakmış. Bu kayıtlar yalnızca oyun içi ses motorunun ne yaptığına dair verilerden oluşuyor. İçerikte kesinlikle oyuncuya dair sesli sohbet, mikrofon kaydı veya kimliği bağlayabilecek herhangi bir bilgi yok. Tamamen anonim ve Anonim. Söyler misin? Senin anonim. sadece teknik inceleme için kullanılıyor. Eşleştirme sisteminde bir güncelleme gelmiş. İlki bölge nüfus yönetimi. Oyuncular artık sistem tarafından yoğunluk durumuna göre otomatik olarak başka bir bölgeye yönlendirilebilecekmiş. Amaç daha dengeli beceri eşleştirmeyi sağlamak. Bu yönlendirme sırasında gecikme süresi olabileceğince düşük tutulacak diyor. Bu bence hoş olmayan bir güncelleme olmuş ama bakalım göreceğiz ne kadar etki edecek. İkinci sistem Ranked başlangıç sistemi. Artık sezon başında yerleştireceğiniz rank seviyesi geçen sezon bitiş RP'nize göre değil, sistemi sizin hakkında gizli beceri değerine göre belirlenecekmiş. Böylece uzun süre oynamamış olsanız bile oyun sizi geçmiş performansa uygun seviyeye yerleştirecek. Ranked'da yeni başlayan oyuncular ise genel Apex performansına göre konumlandırılacak. Bu daha önceden çok fazla gizli MMR tarzında konuşulmuştu. İyidir, kötüdür, çok fazla tartışma vardı. Umarım güzel olur. Bakalım göreceğiz ne olacağını. Üçüncüsü de yüksek beceri seviyeleri için bekleme süresi. Platin, Elmas, Master, Predator seviyesindeki oyuncular için eşleşme süresi biraz daha uzayacakmış. Amaç bu oyunculara daha fazla RP değerine yakın, yani daha adil rakipler bulmakmış. Bence bu güzel olacak çünkü Diamond'a, Platinum'a doğru çıktığınız zaman yavaştan sizden daha güçlü rakipler geliyordu dereceli modlara. Umarım kaş yapacağız derken göz çıkarmazlar. Arena modu ile ilgili bildiğiniz üzere bir güncelleme geliyor. Yeni sezon başlangıcında klasik 3 vs 3 round tabanlı arena modu geri dönecekmiş. Her durum başında ekipmanınızı kendiniz seçiyorsunuz. Ardından yoğun bir takım savaşıyla başlıyor. Hangi silahları seçeceğiniz, rakip takımların zayıflıklarını ne kadar hızlı okuyabileceğiniz, kazanıp kazanamayacağınız belirleyecek bu modda. Ancak asıl yenilik 20 Mayıs'ta gelecekmiş. Bu tarihte Arenas modu büyük bir güncelleme alıyor. Odak noktası artık iyileştirme eşyalarından çok ateş gücü olacakmış. Yani silah kombinasyonu deneme imkanı, haritalarda daha dinamik hareket alanları ve güçlendirilmiş gear paketlerle oynanış tamamen yenileniyor. Ayrıca sezonun ikinci yarısında yeni bir variant olan Arenas Duels, yani birebir düellolarda oyuna eklenecek. Bu versiyon oyuncuların bireysel becerilerini daha doğrudan test eden yeni bir deneyim sunacak. Arenas modu bu sezon oldukça güçlü geliyor. Ben özellikle bir vs 1 modunu heyecanla bekliyorum. Çünkü çok fazla vs atmak isteyen arkadaşlar oluyor. Belki yayınlarda da bir vs 1 atabiliriz. Dead by Design sınır süresi kozmetik etkinliği var. 6 Mayıs ile 24 Haziran tarihleri arasında aktif olacak Dead by Design etkinliği oyunculara ölümcül temalı özel kozmetik ödülleri sunuyor. Bu süre boyunca etkinlik ilerledikçe kazandığınız her öğe size yeni bir ödül kilometre taşına yaklaştırıyor. Belirli sayılar ulaştığında ek ödüller otomatik olarak açılıyor. Özellikle başlangıç görevlerini tamamlayarak 2 adet Dead by Design paketi ve daha fazla ödül kazanabiliyorsunuz. Tüm özel eşyalar sadece bu etkinliğe özel Dead by Design paketinde yer alıyor. Paketlerde tekrar eden eşya bulunmuyor. Her pakette bir adet koleksiyon ürünü ve 2 standart eşya bulunmakta. Bu koleksiyon öne çıkan içerikler arasında Pathfinder'ın Belva Browser kostümü ve G7 Scout için Crescent Vanguard efsanevi ve reaktif görünüm bulunuyor. Sınırlı süre erişilebilir olacak bu içerikler için vakit kaybetmeden etkinliklere ilerlemek gerekiyor. Bir diğer yenilik de mağaza güncellemelerine geliyor. Eğer geçmiş sezonlardaki özel reaktif silah görünümlerini kaçırdıysanız artık ikinci bir şansınız var. Sezon 11'den sezon 21'e kadar Battle Pass'in 100. seviyesinde yer alan efsanevi reaktif silah kaplamaları Exotic Shop üzerinden tekrar erişime açılıyor. Bu içerik Exotic Shark karşılığında alınabilecek. R99, Hemlock ve Spitfire gibi topluluk tarafından en çok beğenilen reaktif kaplamalar da bu geri dönüşte yer alıyor. Bu da demek oluyor ki eski sezonlarda kaçırılan içerikler artık tamamen kayıp değil. Legend Locker sistemi geliştiriliyor. Yeni sistem sayesinde Upheaval sezonuna kadar olan geçmiş sezonlardan sevdiğiniz efsane ve silah görünümleri artık Legend Locker içinde listelenecek. Ayrıca sistem beğendiğiniz bir görünümün şu anda aktif bir teklif içerisinde yer alıp almadığını da size gösterecek. Böylece içerik takibi daha şeffaf ve erişilebilir hale gelecekmiş. Legend Select animasyonları oyuncuların dikkatini çeken ve maç öncesi sunumlarda karaktere ayrı bir kimlik katan Legend Select animasyonları artık özelleştirebilir
olacak. Legend menüsüne eklenecek yeni animasyonlar sekmesiyle gelecekte yayınlanacak bazı karakter seçme animasyonlarını sahip olduğunuz görünümlerle birlikte istediğiniz şekilde eşleştirebileceksiniz. Bu güncelleme özellikle kişileştirme ve kozmetik odaklı içeriklere önem veren oyuncular için ciddi bir yenilik sunuyor. Yani bu demek oluyor ki istediğiniz kostümlerle istediğiniz animasyonları kullanabileceksiniz. Silahlar, arsenaller ve care package'lerle ilgili güncellemelerde de bir update var. Daha önce de paylaşmıştım bunu ama böcek ve havok silahlarını artık yerden bulabileceğiz. Bunun yerine triple take care package'leri ekleniyor. Golden silah rotasyonlarında da değişiklikler var. Hem longbow, mastiff, wingman ve böcek bunların arasında. Arsenal sisteminde bir güncelleme var. Arsenaller oyuncuların oyun başında daha sağlam bir başlangıç yapmasını sağlayan, aynı zamanda oyunun ileri safhalarında değerini koruyan sistemler olarak konumlandırılmış durumda. Yeni sezonda arsenallere yönelik yapılan bazı değişiklikler şu şekilde. Artık arsenallerle etkileşim ve ping işlemleri sırasında sesli yönlendirmeler eklendi. Artık yani çok büyük bir güncelleme değil ama artık içerdiğiniz zaman burada arsenal var, burada bu silahı alabilirsin tarzı yeni sesler eklenmiş. Loot bin sıfırlanmadan önce hafif, ağır ve enerji cephanesi veren arsenaller artık her etkileşimde 2 blok mermi sağlıyor. Mermilerin yeniden doğma süresi 20 saniyeye çıkarıldı. Önceden 10 saniyeydi. Yani tek seferde daha fazla mermi alabiliyorsunuz ama biraz daha da fazla beklemeniz gerekiyor. Tabii ki Legend güncellemeleri de var. Bu sezonda bazı sınıfların genel yetenek setlerinde ince ayarlar yapıldı. Özellikle Assault ve Skirmisher sınıflarının özel değişiklikler oyunun bilgi toplama ve agresif oyun yapılarını üzerinde etkilerini dengelemek amacı taşıyor. Assault sınıfı üzerinde yapılan güncellemelere bakalım. Öncelikle Battle Surge'da bir değişiklik var. Assault sınıfının özel yeteneklerinden biri olan Battle Surge üzerine şu değişiklikler yapıldı. Kalkan kırıldığında rakibi tarama özelliği kaldırıldı. Kırmızı sağlık barı görünme süresi 4 saniyeden 3 saniyeye düşürüldü. Hareket hızı artışı artık yalnızca koşarken aktif olacak şekilde sınırlandırıldı. Önceden yürürken de geçerliydi. Gene bir geliştirici notu var burada. Assault sınıfı özellikle Takeover döneminde fazlasıyla güçlüydü ve popülerdi. Bu sınıf çok fazla yardımcı yeteneği bir arada barındırıyor. Özellikle kalkan kırıldığında otomatik tarama yapması. Oyuna yeni eklenecek olan ve güçlü tarama becerisi bulunan Sparrow'la birlikte fazla bilgi yoğunluğu yaratabilecek için bu özellik kaldırıldı. Aslında Sparrow yüzünden bütün Skirmish hero'larına bir nerf gelmiş olmuş diyebiliriz. Skirmish sınıfında da Charge Knock güncellemesi var. Şu değişiklikler yapıldı Charge Knock'ta. Rakip düştüğünde taksi yeteneğine ekstra şarj eklemesi özelliği kaldırıldı. Geliştirici notu var bununla ilgili de gene. Skirmisher sınıfının agresif oynayan oyuncuları ödüllendirmek istiyoruz ve bu nedenle düşman düşürüldüğünde sağlık yenilemesi gibi destekleyici ödüller hala sistemde. Ancak taktiksel yeteneğe ekstra şarj eklenmesi bazı karakterler için anlamlı olurken bazıları için işlevsiz kaldı. Ayrıca bu durum yeni açılan yetenek ağaçlarıyla da çakışmaya başladı. Bu sebeple bu tür gelişmiş etkilerin doğrudan sınıfa değil karakterlere özel yükseltmelerle verilmesi daha mantıklı görüldü. Örneğin Pathfinder'ın seviye 3 yükseltmesinde olduğu gibi demişler. Bakalım oyun mekaniklerini nasıl etkileyecek bu güncellemeler? Bildiğiniz üzere yeni karakter Sparrow oyuna ekleniyor. Sparrow karakteri Raken sınıfı yani keşiş sınıfı bir karakter. Çok fazla mobilitesiyle öne çıkan bir karakter. Şimdi yeteneklerini incelemek gerekirse pasif yeteneği Double Jump, çift zıplama. Havadayken zıplama tuşuna tekrar basarak ikinci bir zıplama gerçekleştirebiliyorsunuz. Tırmanırken zıplama tuşuna basıldığında duvarın yukarısına doğru hızlıca sıçrıyor. Ayrıca böcek Compound Bow için ekstra ok ve patlayıcı ok taşıyabiliyor. Taktiksel yeteneği Tracker Dart. Kolundaki zırh aparatından bir izleyici dart fırlatır. Bu dart görüş alanı içinde yürüyen düşmanları anında tespit eder ve açığa çıkarır. Yani eğer duruyorsa düşmanı göremiyoruz. Aynı zamanda Survey Beacon noktalarına uzaktan erişim sağlamak için de kullanılabilir. Bu takım için ciddi bir avantaj. Bu gerçekten çok güzel bir özellik olmuş. Artık Survey Beacon'ları taramak için dibine gitmeniz gerekmiyor eğer Sparrow oynuyorsanız. Ulti yeteneğine gelirsek Stinger Bolt diye geçiyor. Büyük boyutta bir ok fırlatıyor. Bu ok yere saplanıyor ve kısa bir süre şarj olduktan sonra etki alanındaki tüm rakiplere elektrik şoku veriyor. 20-20 damage vuruyor ve 6 kereye kadar vuruyor. 120 damage demek bu. Çok fazla yakın zamanda nerf yiyecektir. Bu şok rakiplere hasar verirken aynı zamanda yavaşlatma etkisi de uygular. Alan kontrolü ve takım savaşına etkili bir başlangıç demiş. Gerçekten de öyle. Bakalım ne zaman nerfler gelecek. Yükseltmelerine gelirsek Sparrow'un ikinci seviye yükseltmelerinde ekstra traps var. Taktiksel yeteneğine bir ek şarj daha eklenir. Ayrıca haritada artı 2 adet fazladan tuzak ortaya çıkar. Diğer bir seviye 2 yükseltmesi ise Hunt Target. İşaretlenmiş bir düşmana doğru koşarken Sparrow'un hız artışı uygulanır. Bu agresif oyun tarzı için güçlü bir yetenek sunar. Eğer gerçekten pushlamayı seven arkadaşlar belki Hunt Target'la alabilecektir. Ama çoğu kişi ekstra trap olarak yükseltecektir diye bekliyorum. Üçüncü seviye yükseltmelerine bakalım. Alternate mod. Ulti yeteneği artık 3 ayrı şarjda kullanılabilir. Ancak her biri daha dar bir alanda daha az darbe üretir. Bu bildiğimiz klasik Apex Legends daha fazla sayı, daha az alan ve daha az hasar tarzı bir güncelleme gelmiş. Diğer güncelleme seçeneğine bakalım. Life Siphon. Ulti yeteneği hasar verilen düşmanlar üzerinden can ve kalkan yenilemesi elde edilir. Bu da takım savaşlarında hayatta kalma kapasitesini arttırır. Bu gerçekten güçlü bir güncelleme olmuş. Hani çok fazla can yeniliyor. Bu da nerf yiyecek özelliklerden bir tanesidir. Özetle Sparrow mobilitesi yüksek, bilgi toplamada etkili ve savaş alanında bölge kontrolü sağlayabilen bir keşif karakteri olarak tasarlanmış. Özellikle Tracker Dart ve Stinger Bolt kombinasyonu tam ofansif hem defansif oyun için güçlü bir seçenek sunuyor. Şimdi gelelim karakter güncellemelerine. Ashe'in pasif yeteneği Predator Pursuit üzerinde bir değişiklik var. Ölen düşmanların ölüm kutularını minimap üzerinden gösterme ve ping atma özelliği kaldırılmış.
Yani, zaten çok fazla kullanılmıyordu. Artık onu da kaldırmışlar. Geliştirici notu var Ash'le ilgili. Ash'in oyuncular tarafından keyifle kullanıldığı gözlemlendi. Bu yüzden tamamen mekaniklerini kaldırmadan bazı özelliklerini dengelemek istedik. Predator's Pursuit artık gereksiz bir fazlalık haline geldi. Çünkü Ash'in yeni dash tabanlı pasifi zaten yüksek mobilite sağlıyor. Ayrıca bu pasifin sağladığı bilgi yeni gelen Raven karakteri Sparrow'un yetenekleriyle çakışıyor. Bu nedenle sadeleştirme yoluna gidildi diyor. Yani Sparrow'u satmak için her yol mübah demişler. Bana biraz öyle geldi. Conduit'te gene bir güncelleme var. Bu da önceki hotfix'ten kaynaklı. Bunu da geçiyorum. Aynı şekilde Mirage'inki de önceki hotfix'ten kaynaklı. Pathfinder'da var. Pathfinder'a bakalım. Grappling Hook artık sabit değil. Mesafeye bağlı değişken bekleme süresi ile çalışıyor. Bekleme süresi 10 ile 30 saniye arasında gittiğiniz mesafeye göre belirleniyor. Yani ne kadar çok giderseniz galiba o kadar fazla beklemeniz gerekiyor. Zipline Gun üzerine yapılan değişiklikler var. Zipline'den yükseltmesi artık temel yetenek setine entegre edildi. Zipline kullanım sırasında genel hasar azaltma oranı artırıldı. Önceden %25 iken %50'ye çıkarılmış. Seviye 3 yükseltmelerinde bir değişiklik var. Failing Zippy yani Zipline Gun içinde ikinci bir kullanım şarjı eklenir. Gayet güzel olmuş. 2 kere arda arda kullanabileceğiz. Ya da Grapple God, Grappling Hook için ikinci bir kullanım şarjı eklenir. Bu da çok güzel olmuş. Büyük ihtimal çoğu kişi Grapple God seçecektir. Artık oradan oraya giden Pathfinder'lar görmeye alışmamız gerekiyor. Bununla ilgili de bir geliştirici notu var. Pathfinder'ın özgün hareket kabiliyeti korunarak özellikle zipline kullanımı daha güvenli hale getirildi. Ayrıca oyunun geç safhalarında daha agresif rotasyonlar yapılması için seviye 3'te çifte mobilite fırsatı sunuluyor. Yani Pathfinder'ın mobilitesi diğer insanlar için çok büyük bir sorun teşkil ediyor bence. Bakalım göreceğiz oyunu nasıl etkileyecek. Seer gene önceki hotfix'ten bir güncelleme var. Bununla değinmiyorum. Zaten Seer gene %0.00001 bir seçilme oranıyla oyuna devam edecektir diye düşünüyorum. Bir de pop-up'lar ve diğer eklentilerdeki güncellemelerden bahsedelim. Altın nişan stoğu yani Gold Sniper Stock yeni bir eklenti olarak oyuna eklenmiş. Tüm sniper ve marksman silahlarıyla uyumlu. Bu stok takılıyken silah eldeyken hareket hızı cezası uygulanmıyor. Yani istediğiniz gibi koşabiliyorsunuz. Sniper Stock'ta genel bir iyileştirme var. Bu güncelleme sadece marksman sınıfı için sağlanıyor. Nişan alma süresi, giriş ve çıkış hızları tüm seviyelerde arttırıldı. Silah kaldırma ve indirirken de hareket hızı her seviyede iyileştirilmiş. Yani bu sezon gene sniper'lar uzaktan darlamaya devam edecek. Buradan Chavez bizi izliyorsa selam olsun. Darlamalara devam. Hop-up güncellemeleri var. Boosted Loader artık zeminde bulunmayacak. Loot havuzundan çıkarıldı. Onun yerine Skull Piercer eklendi. Bu Skull Piercer'la uyumlu silahlar 30-30 Longbow ve Wingman. Bu ses kaydını alırken henüz denemedim ama belki arka planda video koyarım. Skull Piercer'la 30-30 Repeater'ın headshot demeyi çok yüksek olarak gördüm. İnşallah başımıza öyle şeyler gelmez. Gunshield Generate ile ilgili bir güncelleme var. Artık Devotion ve Elstar ile kullanılamıyor. Bunun yerine Hemlock ile kullanılabilir hale geldi. Zaten bunu önceki bir videolarımda da söylemiştik. Beklenmedik bir güncelleme değil. Ultimate Accelerator silah uyumlulukları değiştirilmiş. P2020, Volt ve Wingman artık bu eklentiyle uyumlu değilmiş. Yeni uyumlu silahlar Böcek, Devotion, Mastiff ve Sentinel. Önceki hotfix'ten de bir güncelleme var ama bundan bahsetmek istemiyorum. Aynı şeyleri tekrar tekrar söylemenin bir anlamı yok. Silahlara gelen güncellemelere bakalım. Assault Rifle ve ağır makinelere gelen güncellemeler var. Hawk Rifle artık zeminde bulunuyor. Temel hasarı düşürüldü. Önceden 21'de 19'a düşürüldü. Hipfire yayılımı arttırıldı. Yakın mesafe isabet oranı düştü. Geri tepme arttırıldı. Özellikle sürekli atışta kontrol daha zorlaştı. Select Fire modu kaldırıldı. Artık alternatif atış modu yok. Bildiğiniz üzere tek tek atıp insanları darlıyorduk. Artık böyle şeyler olmayacak. Hemlock'ta var bir güncelleme. Kafa vuruş hasarı 2 arttırıldı. Pardon. Hemlock'taki güncellemelerde önceki hotfix'ten bunları söylemek istemiyorum. Boşuna zamanınızı almayalım. LMG'lerde var bir güncelleme. Devotion LMG'de var. Yeni bir özellik gelmiş. Eğer mor seviye namlu, dipçik ve şarjör takılıysa otomatik turbo charger etkisi aktif oluyor. Galiba galiba EA Games benim silah sıralamamı izledi ve Devotion'ı sövdüğümü gördü. Ve orada da demişti turbo charger yok. Hemen geldi. Görüyorsunuz EA Games'in radarındayız. Takipte kalmaya devam edin. Bu sayede silahın ısınma süresi önemli ölçüde kısalacakmış. Ek olarak yüksek seviye eklentilere geri tepme kontrolü ve kararlılık arttırıldı. Mavi namlu artık önceki mor eklenti seviyesine denk. Mor namlu ise daha gelişmiş kararlılık sunuyor. Dipçik eklentileriyle birlikte silah taşıma ve yeniden doldurma süresi iyileştirilmiş. Mavi seviye artık önceki mor ayarında. Mor seviye daha gelişmiş animasyon akışı sağlıyormuş. Mor şarjör kapasitesi de 52'ye çıkarılmış. Daha önce 48'di. Buna da bir geliştirici notu var. Devotion mevcut metada biraz hantallaşmıştı. Love Engineer eski adıyla yeni adıyla Beras'ın kanalında dile getirdiği gibi bu güncellemelerde silahın potansiyeli daha çok eklentiye bağlı hale getirildi. Geç oyun canavarı olma hissi pekiştiriliyor. Ayrıca tam ekipmanla donatıldığında oyuncuya tatmin edici güç duygusunu sunması amaçlanıyor. Galiba artık meta silahlarından biri olacak. Elstar'da da gene bir hotfix güncellemesi var daha öncesinde. Bunları da söylemeye gerek yok çünkü daha önce defalarca söyledim.
Marksman silahlarının güncellemelerine de gelelim. Bocek yayı hem taktiksel çeşitliliği hem de yeni etkileriyle neredeyse baştan aşağı yenilendi. Artık sniper dipçikleriyle uyumlu. Kendisine özel 40 adet ok rezerviyle geliyor. Dünya içinde saplanmış oklar yerden toplanabiliyor. Aa bak bu çok güzelmiş, bunu bilmiyordum. Rakiple artık biraz da survival modunda takılacağız galiba. Rakiplere saplanan oklar ölüm kutularının üzerine maksimum 4 taneye kadar geri alınabiliyor. Ancak oklar yerde loot olarak çıkmıyormuş. Yalnızca silahların kendi rezervleri ve toplananlar kullanılabiliyor. Artık herhalde koşup koşup ok arayacağız. Performans değişiklikleri var. Maksimum şarjda hasar düşürülmüş. Önceden 75'miş, 55'e düşürülmüş. Zaten 75 olsa yeni gelen Sparrow karakteriyle biraz fazla güçlü olur gibi geldi bana. Atış hızı düşürülmüş. Shatter Hapap kaldırılmış. Yeni özellik patlayıcı ok desteği. El bombaları böceği patlayıcı ok moduna geçirmek için kullanılabiliyor. Patlayıcı oklar ateşlenmeden önce tam şarj edilmelidir. Bu oklar bir yüzeye ya da düşmana saplanabiliyor. Temas hasarı 40, baş vuruşu 64. 5 metre çapında bir alana 2 saniye gecikme olarak da 25 ek hasar veriyor. Geliştirici notu var gene bununla ilgili. Patlamalar eğlencelidir. Ama sadece bunu değil, silahın genel dengesi ve oynanabilirliğini de geliştirdik. Artık Bocek doğru oynandığında hem stratejik hem de etkili bir tercih haline geliyor. Bakalım görelim ne olacak. Oyunun içinden geçecek mi? Triple Take'de bir güncelleme var. Artık Triple Take birinci de sadece droplardan geliyor. Mermi hasar arttırılmış. 22'den 23'e çıkarılmış. Atış hızı arttırılmış. Yani şarj süresi önemli ölçüde kısaltılmış. Ayrıca silah Gun Generator eklenmiş. Artık bu silahla sıkarken biraz daha kendimizi güvende hissedeceğiz demek. Tabancalara geçelim. Daha önce hotfix'ten hasarı 25'e çıkarılmıştı P2020'nin. Şimdi de temel şarjör değeri düşürüldü. Aslında çok bir fark yok gibi geldi. Bana birer ikişer düşürüldü. Zaten 25-25 vuracak. Çok büyük bir buff, büyük bir nerf değil ama saçılması azaltılacak denmişti. Onunla ilgili bir bilgi göremedim. Wingman'in atış hızı hafifçe arttırılmış. Artık laser nişangah takılabiliyor. Buna da geliştiriciler bir not düşmüş. Wingman geçmişte çok güçlü olduğu için defalarca zayıflatıldı. Ancak bu sezon silahı daha da erişebilir hale getirmek adına lazer nişangah desteği ve küçük bir atış hızı artışıyla dikkat çekici bir mini buff aldı. Lazerle Wingman artık daha istikrarlı bir yakın orta menzil tercihi olabilecek. Belki artık yakın mesafeden pompalı kullanmak yerine Wingman'de kullanılabilir, bilmiyorum. Göreceğiz, deneyeceğiz. Dediğim gibi bunları hazırlarken daha güncelleme gelmedi. Erkenden sizler için hazırlıyorum. EVA 8 pompalı tüfeğine bir güncelleme var. Gördüğüm videolarda atış hızının çok fazla arttırıldığını görmüştüm. Bakalım gerçekten de öyle mi? Atış hızı tüm seviyelerde büyük oranda arttırıldı. Ancak her bir saçma tanesi hasar düşürüldü. 8'den 6'ya düşürülmüş. Geliştirici de bir not eklemiş. EVA 8 son zamanlarda çok güçlü bir ikinci silah haline gelmişti. Hasarını azaltmak gerekiyordu fakat bu sadece bir nerf değil. Bunun yerine silahın özgün kimliği olan otomatik ve hızlı atış yapan pompalı yönde daha ön plana çıkarıldı. Yani artık daha fazla mermiyle daha hızlı vuruyor ama her vuruşta daha düşük hasar veriyor. Çok büyük bir nerf değil gibi 2 damage ama bakalım oyunda etkisi nasıl olacak. SMG'lerle ilgili önceki hotfix kapsamındaki yazıları yazmışlar, o yüzden çok fazla değinmiyorum. Sniper Rifle ile ilgili de uzuvlara verilen hasar çarpanı 0.7'den 0.9'a çıkarılmış. Longbow için 0.7'den 0.8'e, Sentinel için de 0.7'den 0.9'a çıkarılmış. Bir geliştirici notu var. Sniper silahlarına önceki sezonda uygulanan uzuv hasar azaltması oyuncuların uzun mesafe atışlardan aldığı verimi düşürdü. Bu durum nişancı tüfeklerinin genel etkisini fazlasıyla zayıflattı. Yeni güncellemeyle de bu etki kısmen geri alınıyor. Böylece uzun mesafeli isabetli atışlar tekrar ödüllendirici hale gelecek. Ben açıkçası nefret ediyorum uzaktan sniperla darlayan insanlardan. Yani sadece rahatsız etmek amacına. Bence geçen sezon çok daha güzeldi. Ama bakalım biraz daha sniper'lar meta'ya girecek herhalde diye düşünüyorum. Harita rotasyonlarına bakarsak Public ve Ranked maçlarda Olympus, Stormpoint ve Versace var. Bence oyundaki bütün haritalar arasındaki en iyi üçlü kombinasyon bu üçlü harita. Mixtape'lerde ise 6 Mayıs ile 23 Haziran arasında Control, Lava Siphon, Thunderdome, Labs, Production Yard, Gunrun, Estates, Monument, Thunderdome, Skulltown. Team Deathmatch, Thunderdome, Skulltown, Estes and Fragment. Sezon 25 ile birlikte arena modu iki aşamalı olarak geri dönüyor. Ayrıca Battle Royale moduna zorluk ayarı getirilen önemli bir sistem eklentisi yapılmış. Bu değişiklikler oyuncuların hem bireysel becerilerini hem de taktiksel planlamalarını test etmek için fırsat sunuyor. Bunlardan da defalarca bahsetmiştik. Keşke Battle Royale'e böyle bir zorluk seviyesi gelse falan diye. Demek ki gerçekten EA Games bir şeyler yapmaya çalışıyor. Öncelikle arenalardan bahsedelim. Daha önce de bahsetmiştim ama yeniden burada bahsedilmiş. Ben de yeniden üzerinden hızlıca geçeceğim. 6 Mayıs ile 19 Mayıs arasında klasik 3 vs 3 round tabanlı arenas devam edecek. Oynanabilir haritalar Overflow, Drop-Off ve Encore.
Yeni ayarlamalarla birlikte artık ilk 3 roundu kazanan takım maçı kazanacakmış. Oynanış dinamikleri ve ekonomi sistemi orijinal haliyle korunuyor ve ancak günümüzde oyuna eklenen tüm silah ve efsaneler bu modda yer alıyor. Efsane avantajları ve yükseltmeleri de kapalı olacakmış. Ondan sonraki arenada yani 20 Mayıs'ta 23 Haziran'da arena modu ikinci yarısına gelmiş olacak. Tüm oyuncular her round başında sağlık eşyalarına otomatik olarak verilecekmiş. Supply binler haritadan kaldırılacakmış. Her silah sadece bir kez satın alınabilecekmiş. Bu da oyuncuları daha yaratıcı yükseltmeler ve denemelere teşvik edecek denmiş. 2. ve 4. roundda bazı güç silahlar indirim uygulanacakmış. Tüm efsanelerin ultisi bir tur bekleme süresine sahip olacakmış. Onun dışında ekonomi ve ring sistemleri yeniden ayarlanmış. Care package'ler artık zırh, boost kitleri ve bazı sürpriz silahlar da içerecekmiş. Bakalım göreceğiz nasıl olacak. Onun dışında Bot Royale'e geçelim. Bot Royale'de oto modu varsayılan olarak açık ve oyuncunun yetenek seviyesine göre zorluğu otomatik olarak ayarlayacakmış. Zorluk derecesi yalnızca takım lideri tarafından değiştirilebilecekmiş. Bu ayar oyuncunun envanter menüsünde yer alan Customize Bot Royale sekmesinde veya oyunun içi menüdeki aynı adlı butondan yapılabilecekmiş. Bakalım botları ne kadar zor yaptılar. Belki yeni başlayan arkadaşlar için kendini geliştirmede çok yardımı dokunabilir. Sezon 25 ile birlikte Apex Legends Ranked sistemi yapısı olarak yenileniyor. Sezon başlangıcı yerleştirme sistemi artık sezon başında yerleştirileceğiniz derece ve kademe önceki sezonlarda kalan gizli beceri puanlarınıza göre belirlenecekmiş. Eğer oyuncunun Ranked geçmişi yoksa sistem Unranked Trios maçlarında elde edilen beceri verilerini kullanacakmış. Önceki sistemde yer alan ve bir sezon oynamayanları otomatik olarak bronz 4 seviyesine indiren kural tamamen kaldırıldı. Artık yerleştirme tamamen beceri odaklı olacakmış. Bakalım bunu daha önce denemişlerdi. Sürekli değiştiriyorlar bu sistemi. Bazen ranked, bazen gizli yetenek puanına göre yapıyorlar. Bakalım bu sefer güzel bir şeyler yapabilecekler mi yoksa sadece laf olsun diye yapılmış bir güncelleme mi acaba? Ranked Ladder sistemi var. Yeni gelen Ladder sistemiyle oyuncular artık Ranked modda sadece RP kasmakla kalmayacak. Aynı zamanda kişisel beceriye dayalı bir liderlik tablosunda da sıralanacakmış. Ladder aktif olduğunda tüm oyuncular bireysel olarak sıralama içinde yarışacakmış. En iyi 10 RP skoru bu sıralamada yerinizi belirleyecekmiş. Daha fazla maç yapmak avantaj sağlayacak çünkü en düşük skor her zaman daha yüksek bir skorla değiştirilecekmiş. Ladder ödüllerini kazanabilmek için minimum 10 Ranked maçı tamamlanmış olması gerekiyor. Bu sistem mevcut dereceli ilerlemeyi etkilemeden ek bir rekabet katmayı sunuyor. Yani artık sıramızda görebileceğiz galiba genel olarak. Onun dışında Ranked Challenge yeni sezon için görev sistemi var. Bu sezonla birlikte dereceli mod ödüllerini alabilmek için sadece kademe atlamak yetmeyecek. Sezon sonu ödüllerini kazanmak için artık belli sayıda Ranked maçı oynamış olmanız gerekiyor. Ladder Champion unvanı var bir de. Aynı split içerisinde belirli sayıda kez şampiyon olan oyuncular bir sonraki split boyunca kullanabilecekleri özel bir Ladder Champion Dive Trail efektine sahip olacakmış. Bu efekt sadece geçici olarak kullanabilecekmiş. Eğer sonraki split içinde başarı tekrar edilmezse efekt kaldırılacakmış. Bir geliştirici notu var bununla ilgili de. Geliştirici ekip özellikle derece sisteminde sıkı eşleştirme konusunda odaklanmaya devam ediyor. Bu yeni eşleştirme yöntemi sezon başında oluşabilecek dengesizlikleri azaltmak ve yüksek becerili oyuncuların alt seviye lobilerde yer almasını engellemek için önemli bir adım. İnşallah öyle olur. Becerilerin ve RP'nin birbirine daha yakın hedeflere temsil edilmesi için çalışmalar sürecek. Ayrıca sezonun orta ve son bölümündeki lobi karışıklıkları ve uzun vadeli planların bir parçası olarak ele alınmaya devam ediyor demiş. Umarım güzel şeyler olur. Onun dışında oyunlarda ve karakterlerde olan bazı bug'lar düzeltilmiş. Aynısına değinmeyeceğim. Arayüzlerde bir güncelleme var. Atış poligonu, MEO, gizli bir detay eklenmiş. Legend Locker bazı ekranlarda ekstra bilgi paneli eklendi. Artık sıralama yapılabiliyor. Varsayılan nadirlik ve sahip olanları görebiliyorsunuz skinlerde. Battle Pass reaktif ürünleri artık egzotik mağazada yerinden erişilebiliyor. Maç özet ekranda tamamlanan görevler artık 5 yerine 15'e kadar listelenecekmiş. Yani bunlar çok önemli güncellemeler değil. Bunlardan çok fazla değinmek istemiyorum açıkçası. Onun dışında konsollara ve Xbox'lara gelen özelleştirmeler var ama bunlar küçük şeyler. Temel olarak böyleydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bol chatler. Anonim bu abi. Senin anonim.